Canlar selamlar, ben Age of Tactics. Dostlar, bu videoda sizlere ilkel çatışmayı yani dörtlü KVK'yı özetleyeceğim. Bu aşamada yapabileceğimiz her şeyden bahsedeceğim sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi 4 farklı sunucu eşleştik. 333, 317, 294 ve 308. serverlar bir eşleşme sonucu bir araya geldik. Ve farkındaysanız şöyle 333 ile 317 arasında bir ok işareti var. Bu işaret neden var? Şöyle programa geliyorum. Bakın biz şu an ikinci gündeyiz. Birinci gün zaten böyle görüntüleme günü gibi bir şey. Şurada da görebilirsiniz. Bakın, eşleştirme görüntüleme aşaması, kurallarını, katılımcı krallık bilgilerini, ödülleri kontrol edebileceğiniz o gün, yani ilk gün. Şu anda biz ikinci gündeyiz. İkinci güne şöyle bir bakıyorum. Program kısmından geliyorum. İkinci güne baktığımda burada sabit bir şey yazıyor. İşte 2, 3 ve dördüncü günde sabit bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Emir Atölyesi yarışması UTC 04 ve UTC 16 saatlerinde açılır. Emir Atölyeleri her iki krallığın dünya haritalarında dönüşümlü olarak belirir. Sürekli ilkel şebnem elde etmek için atölyeyi işgal et. Emir Atölyesi yarışma sırasında rakip krallığın sınır ötesi savaş kampına ve bölgesindeki tarafsız bölgeye ışınlanabilirsin diyor. 2, 3 ve dördüncü günde aynı şeyler yazıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi mesela ikinci gündeyiz. Şu an 333 olarak 317. serverla meçleştik mi? Bahsettiğimiz o ilkel çatışmayı biz şu an 333 ve 317 arasında yaşıyoruz. Üçüncü günde ise örnek veriyorum, 333 ve 294 arasında yaşayacağız. Daha sonra 333 ve 308 arasında yaşayacağız. Yani bugün aslında 333 ve 17 savaşıyor. 308'de de 294 bir arada savaşıyor. Yarın böyle olabilir. Şunlar birbiriyle kapışabilir. Bununla ortadakiler birbiriyle kapışabilir falan filan. Ve bugün UTC 4 ve 16 dışında simya havuzları olacak arkadaşlar. Şöyle bir görünümü var. Artık zaten hepiniz bunlara rastlamışsınızdır. Bunlardan toplama yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben şu an aktif bir şekilde 5 birliğimle toplama esnasındayım. Şöyle bir geçelim. Üçüncü seviyelerle toplamaya çalışıyorum ben. Çünkü bakın, üçüncü seviye bir simya havuzu saatte normalde 216 ilkel şebnem veriyor bize. Ama şöyle geri geliyorum farklı bir taneyle karşılaşmak için. Şurada bir seviye var mesela. Bir seviye baktığınızda saatte 180 veriyor. İki seviye bulalım bir tane hemen şuradan. 2 seviyede ise saatte 198 veriyor. Yani 3 seviyeleri toplasanız sizin için daha hızlı bir şekilde ilkel şebnem elde etme şansı oluşuyor. Peki daha yüksek seviye var mı? Arkadaşlar şuraya da görüyorsunuz, böyle hızlı bir şekilde arayıp bulabileceğiniz simya havuzlarını bulabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın, burada farkındaysanız maksimum seviye 4 gösteriyor. Seviye 4 ne? Yani burada ben arattığımda genelde şu şekilde arattığımda bulamayacağım bir şey. 1, 2, 3 seviyeyi bulabilirsiniz ama seviye 4 durumu biraz farklı arkadaşlar. Şimdi sizlere örnek vereceğim. Hemen şöyle, burada bir tane kesmiştik diye hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi dördüncü seviye bir simya havuzu görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Bakın, toplayan oyuncu 26. İçeride 26 kişi var şu anda. Biz de burada olmalıyız. Bakıyorum hangi hesabım burada. Aynen, bakın. Toplama yüzdesi en yüksek olan birliğimle şu an dördüncü seviye simya havuzundayım. Hangi birliğim bu benim? Şu olması lazım. Bakın, buradan gösteriyorum size. %201 toplama sağlıyor benim bu birliğim. Diğerlerine baktığınızda 118, 164, 118 ve de 119 gibi bir yüzde görüyorsunuz. Ben şu an 201 ile buradayım. Yani toplama yüzdesi en yüksek birliğimle dördüncü seviyeyi topluyorum. Siz de böyle yapmalısınız bu arada. Çünkü bakın, dördüncü seviye simya havuzu 400 saatte 431 ilkel şebnem veriyor bize. Ama bu dördüncü seviyeyi oluşturmak için bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan göstereyim. Tam olarak bu dördüncü simyanın bulunduğu bölgede, yani biz şurada kestik, hatta böyle abartmıyorum. Şurada kesildi yani bu. Burada bir dördüncü seviye simya havuzu görüyorsunuz. Tıkladığınızda bakın, şu an burada işte 333 Legend of Garuda burayı fethetti diyor. Ama bu fethedilmeden önce burada savunuluyor yazıyor. Savunuluyor ne tarafından? İşte bu sırtlan tarafından arkadaşlar. 30 seviye yozlaşmış bir sırtlan.
burada bunun bekçiliğini yapıyor. Bu sırtlarını kestikten sonra siz de artık 4 seviye bir toplama oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna seferberlik açabiliyorsunuz. Birliklerinizi toplu bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Gönderirseniz daha hızlı kesersiniz bu arada dostlarım. Bunun herhangi bir ödülü yok. Bunu kesmenin bir ödülü yok yani. Bunun size ödülü zaten burada 4. seviye simya havuzunu sizlere vermesi arkadaşlar. Biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum çünkü bakın, şöyle şurada UTC 14'e çok az kaldı. Şu an UTC 15-30'dayız. Onu da size göstereceğim. O kısmı da size göstereceğim için hızlı bir şekilde burayı atlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ya tam da en kudretli valiye denk geldi diyebilirsiniz. Bakın vali aşamasındayız. Bir sonraki gün kaynak toplama günü ama bakın burada bir İlker Şebnem topladığınızda size 12 puan veriyor. Yani İlker Şebnem toplamalarınız en kudretli valiyi de etkiliyor. Vali gününde toplamaya devam edebilirsiniz. Hatta önceki günde envanterinizi doldurabilirsiniz. Yani hep böyle toplamaları içeride bekletiyorduk ya, kahramanın üzerinde bekletiyorduk ya, yine bekletebilirsiniz. Kalenize hiç dönmeden toplamalara devam edip sıfırlama saatinden sonra birliklerinizi kalenize çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu aşamaya geri geliyorum. Şimdi İlker Şebnem topluyoruz. Bunu bir de nereden topluyorduk? Dediğim gibi atölyeler geliyor arkadaşlar bu saat aralıklarında ve burada savaşarak ciddi bir şekilde İlker Şebnem toplayabiliyorsunuz. Bu kısmı zaten yaşayacağımız için detaylandırmıyorum. Birebir yaşadığım anda anlatacağım sizlere. Ben şöyle şu ekrandan bahsetmeye çalışayım size. Burada bir sıralama oluşuyor zaten toplama yaptıkça siz. Hem kişisel sıralama hem de ittifak sıralaması oluşuyor arkadaşlar. Bir de ödülleri var bunun. Kişisel sıralamada gördüğünüz gibi bu şekilde ödüller toplayabiliyorsunuz. Bence ödüller böyle çok da verimli değil. Yani, yetersiz geldi bana. Bakın mesela 184. sıradaymışım şu an. Ben alacağım şeyler 6 saatlik, işte, birim eğitimi, 8 saatlik inşaat, 8 saatlik araştırma. Çok da gerek yok. İttifak sıralamasında 2. sıradaymışız. Şöyle bir başkent binası veriyor. Size bu başkent binasının geleceğini öğrendiğimde şey demiştim, eğer bu, yani, yüklemeyle alınıyorsa kimse almaz demiştim. Yani, zaten yüklemesiz bir şekilde gördüğünüz gibi ödül olarak oyun bize sundu. Biz de şu an 2. sıradayız. Başkent binasında böyle artık onlara da tema geliyor gibi bir şey. Krallık sıralamasında ise yine 2. sıradayız. Burada da bence yine az olan 3.000-5.000 imparatorluk parası veriyor. Bunlar da bana yetersiz geldi. Şimdi siz bu ilkel şebnemleri topladınız. İşte atölyeden de topladık diyorum. İşte bu toplama birliklerini de gönderdiniz. Bakın burada bir silah geliştirme yani simya teknolojisi açılıyor. Simya teknolojisi şu şekilde devam ediyor. Şimdi bakın ben mesela şurada kişisel şebnemimi görüyorsunuz. 25.156 şebnem toplamışım. Krallıkta bu kadar bu kadar toplamış. Bu seviyede abi krallığın 1.000.000 toplaması lazım. Zaten 4.000.000 toplamış da. Yani bu seviyenin şu 20.000 seviyesinin gereksinimlerini, şartlarını sağlamışız. Ben gelip burada 20.000 ilkel şebnemimi harcıyor muyum? Hayır. Bu barı doldurduğunuzda direkt olarak kendi bu seviyeyi açıyor. Yani şu an benim tüm birim türlerinin saldırısı %7,5 arttı. Yani bu sebeple en kudretli valinin toplama gününe biriktirmeniz biraz böyle zorlayabilir. Çünkü atölyelerde etkinizi kaybedebilirsiniz. Herkes, işte, birim türlerinin saldırısına %7,5 eklemişken siz eklememiş olursunuz. Biraz sizi geri düşürebilir. Bunları düşünerek hareket etmek lazım. 2. seviye görüyorsunuz yine bazı şartlar tamamlamamız gerekiyor. Bakın mesela krallığım tamamlamış, ben tamamlamamışım. Birliklerimi geri çektiğim takdirde burayı da tamamlayacağım. Bu sefer de tüm birim türlerinin savunması %7,5 artacak. Devamında canları %4 artacak. Toplama hızımız %15 artıyor. Burası bu etkinlik için güzel bir aşama. Burada yine tüm birim türlerinin saldırısı 7,5 artıyor ve seferberlik saldırıları %5 artıyor. Burada da aynı şekilde savunmalar aynı miktarı alıyor. Akabinde bu şekilde almaya devam ediyoruz. En sonuncu seviye biraz daha sert. Birlik kapasitesi 4.000 artıyor ve seferber edilmiş birliklerin yürüyüş hızı falan artıyor. Artık yürüyüş hızı da gayet önemsenmeye başladı farkındaysanız. Yani bu kısmı ilerletmek, takip etmek önemli arkadaşlar. Yani ittifakınızda bir şey belirleyebilirsiniz. Artık herkes ilk aşamayı geçmiş olsun, 2. aşamayı geçmiş olsun. İşte 2. aşamayı geçemeyenler kimler deyip aktif olmayanları tespit edebilirsiniz. Biraz böyle onları teşvik edebilirsiniz falan filan etki göstermek için yani. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Atölyeleri işgal etme sürecinde yani bizim Türkiye saatiyle sabah 7 ve akşam 7'de tam işe giriş ve işe çıkış saatlerine denk geliyor bu. Bakın burada hangi krallıkta olacağı minik bir amblemlerle gözüküyor zaten. Bu karşı krallık, bu da 333. krallık. Bakın burada bizim karga resmi var şöyle. Şu an 333'te olacak yani bu olay. Bu süre zarfında arkadaşlar karşı
server'a ışınlanabilirsiniz. Yani bir plan yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, işte, server'ınızda ya da ittifakınızda biraz daha böyle askerleri güçsüz, birlikleri güçsüz arkadaşlarınızı karşı server'a ışınlamaya teşvik edip bir ekip kurup rakip sunucuda toplama yapan insanları kesmelerini söyleyebilirsiniz. Böyle onlar alanı temizlerken siz de atölyede etki gösterirsiniz. Fakat bu arkadaşlar atölye işgali esnasında çok etki gösteremeyenler olmalı. Böyle bir ekip falan düzenleyebilirsiniz. Yani bana buradaki sistem biraz şey gibi geldi. İyi plan yapan, iyi organize olan kazanır gibime geldi dostlarım. Şimdi şöyle programdan geliyorum, 5. güne bakıyorum. 5. günde ne diyor? Savaş aşaması puan sıralamasında birinci olan krallık hesaplaşma yerini seçme hakkı kazanır diyor. Yani şu 3 gün boyunca diyeyim, 2, 3 ve 4. gün boyunca yapılan savaşlar sonucunda şuradaki sıralamada, şurada bir sıralama görmüştük, krallık sıralaması. Birinci olan taraf gelecek burada, pardon, gelecek burada hesaplaşma yerini seçecek. Kazanan krallığın kralı aynı gün saat işte şu kadara kadar bunu gerçekleştirmeli, belirlemeli ve de eğer kazanan krallıkta bir kral yoksa da en yüksek ittifak gücüne sahip ittifakın lideri buna karar verecek arkadaşlar. Bugünden sonra 6. günde de gördüğünüz gibi diğer krallıktan oyuncular sınır ötesi kamplar inşa edildikten sonra hesaplaşma, yani o kralın belirlediği hesaplaşma krallığına ışınlanabiliyorlar arkadaşlar. Hepimiz bakın bu görselde de görüldüğü gibi bir noktada toplanıyoruz artık. Öz rafinerisi hesaplaşma savaş alanı olarak seçilen krallığın imparatorluk şehrinin çevresinde ortaya çıkar ve hesaplaşma resmen başladığında yarışma başlar gibi bir şey. Arkadaşlar bildiğin krallığın çevresinde yanlış hatırlamıyorsam 8 tane böyle öz rafineri açılacak ve toplu mücadelemiz o anda başlayacak dostlar. 7. ve 8. günde de artık böyle yenileme günleri olacak. Yani kaybettiğimiz birimleri falan toparlayacağız. Buradaki en önemli gün 6. gün gibi ama böyle tabii ki de 6. günde de iyi bir etki göstermek için 2, 3 ve 4. günde güzel bir etki gösterip birinci olmamız lazım ki hesaplaşma yerini belirleyebilelim. Şimdi bu etkinliğin puan kurallarına bir bakalım arkadaşlar. Her 100 kişisel ilkel şebnem toplandığında 10.000 kişisel ilkel puan kazanırsın diyor. Her emir atölyesi yarışma turu sona erdiğinde birlik konuşlandırıp işgale katıldıysan 30.000 ilkel şebnem alırsın. Krallığının işgal ettiği emir atölyesindeki her geçerli konuşlandırma saniyesi için 5 ilkel şebnem yani 500 puan ve bu emir atölyesine her oyuncu en fazla bir birlik, maksimum bir birlik gönderebiliyor dostlarım. Diğer krallıklardan oyuncularla yapılan geçerli bir savaşta ağır yaralanan her düşman krallık birimi için düşman biriminin kademesine göre 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 24 veya 36 ilkel puan alırsın. Bunlar birimin seviyeleri sanırım. Bakın burada 9 seviye var. T9 gibi düşünün. Yani burada eğer bir siz T5, şu mu oluyor? Aynen. T6 keserseniz 9, T7 keserseniz 15, T8 keserseniz 24 puan gibi bir şey alacaksınız her bir birim için. Birimleri ortadan kaldırmak ağır yaralama puanının 5 katı puan verir. Yani kafasına çökün, kesin adamı diyor. Kendi birimlerini kaybetmek ağır yaralama puanının 2 katı puan verir. Birim kademesi farkı 2 kademeyi geçmediğinde savaş geçerli sayılır. Yani diyor ki seninki 9 seviye, onunki 7 seviye ise savaş geçerli ama onunki 6 ise yok abicim diyor. Sen puan alamazsın. Emir Atölyesi yarışmaları sona erdiğinde işgal ilerlemesinde önde olan krallık 200 milyon ilkel puan alır ve Emir Atölyesi'ni başarıyla işgal eden krallık ek olarak 400 milyon ilkel puan kazanır. Özn rafinerisi işgal eden krallıklar her saniye ek 1 milyon ilkel puan alır. Öz rafinerisi yarışmaları sona erdiğinde her rafineri onu en son işgal eden krallığa 800 milyon krallık puanı verir. Süper. Güzel, böyle sistematik bir şey yapılmış arkadaşlar. Bakın Şebnem'den bahsetmiştik. Burada, beni şaşırtan İlkel Özoğlu simyacı kara borsasında eşyalarla takas edilebilir diyor. Bu kara borsa nerede? Ben bu kara borsayı bulamadım abi. Simya havuzunu biliyorsunuz. Az önce bahsetmiştim. 1, 2, 3, 4 seviye simya havuzları vardı. Bu 4 seviye simya havuzları burada da gördüğünüz gibi 12 saatte bir yenileniyor arkadaşlar. Bunların etkisi, varlığı 12 saat sürüyor. Yani hızlıca ortadan kaldırmanız gerekiyor bunları. Sırtlandan bahsetmiştik zaten. 4. seviye simya havuzunu koruyordu sırtlanlar. Burada şöyle bir ek detay görüyoruz arkadaşlar. Yozlaşmış sırtlanları ortadan kaldırmaya katılmak ilgili simya havuzunda %10 ek toplama hızı sağlar. Yani eğer siz gelip sırtlana bir tane vurduysanız %10
fazladan toplama sağlıyorsunuz oradaki atölyede arkadaşlar. Emir atölyesi bahsettiğimiz bu emir atölyesi 4 ve UTC 4 ve UTC 16'da gelen emir atölyesi. Buradaki detaylardan bahsetmiştik zaten. Öz rafinerisinden de bahsettik arkadaşlar. Sınır ötesi savaş kampı dedik. Aynen bu saatlerde oraya geçebiliyoruz. Bu konuda plan yapabiliriz dedik. Burada şöyle bir detay var. Sınır ötesi hizip kampı diyor. Oyuncular sadece kendi hiziplerinin kampına ışınlanabilir. Sınır ötesi hizip kamplarına ışınlanma öz rafinerisi yarışması başlamadan 30 dakika önce açılır diyor. Şimdi bakın bundan sonrası önemli. Savaş aşamasında ilk 6 sırayı alan ittifaklar sırasıyla 30, 30, 20, 20, 10 ve 10 dakika daha erkenden bu hizip kamplarına ışınlanabilecek dostlarım. İlkel çatışmaya süper bir ekran daha gelmiş. Arkadaşlar benim en sevdiğim ekranlardan biri. Böyle özet ekranlarını seviyorum. Bakın burada savaşarak, emir atölyesi işgal ederek ve de şebnem toplayarak yapabileceğiniz puanlar, yaptığınız puanlar ve de yapabileceğiniz puanlar var. Bakın mesela şebnem toplamı da maksimum 30 milyon puan alabiliyorsunuz. Gerisini emir atölyesi ve savaştan alabileceksiniz. Bir de böyle sezonluk puan özeti var. Buradan geçmiş sezonları falan takip edebileceğiz dostlar. Dostlarım şimdi saate şöyle bir bakıyorum. 15 dakika sonra sizlerle Emir Atölyesi'nin etrafında görüşmek üzere. Dostlar evet etkinlik başladı. Gördüğünüz gibi şöyle birliklerimi çekiyorum. Biraz geç kaldım birliklerimi çekme konusunda. Sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Bakın böyle haritayı geri aldığınızda böyle emir atölyelerini görebilirsiniz. Bakın şu an burada mücadele başlamış. Şurada bir tane daha görüyorsunuz. Yine burada mücadele ediliyor. Burada bir tane daha var ve şöyle noktalar görüyorsunuz dostlarım. Buralara rakip ışınlanma sağlayabiliyor. Buralar rakiplerin ışınlanma sağlayabileceği bölgeler. Şimdi biz şuradaki bölgeye geçeceğiz. Şuraya geçeceğiz. Ben burada etki göstermek istiyorum. Şu an 24'ü bizden biri, rakip biri var içeride. Gördüğünüz gibi şurada bir kişi. Son birliğim bu arada geriye geldi. Ben şöyle diğer emir atölyesine bakacağım hemen. Bakın arkadaşlar mücadele başladı şu anda. Rakipleri ve bizi görebilirsiniz. Ben de hemen şurada yerimi alıp mücadeleye katılacağım şimdi. Burada bir saatlik bir süreç yaşayacağız dostlarım. Şöyle iki ana birliğimi bu tarafa çekeceğim. Şöyle birliklerimi de hemen hazırlayayım. Birinci birliğim bildiğiniz gibi süvarim var bu 333. serverda. Bir de mızrak birliğim var. Mızrağı da şöyle hemen alayım şuradan. Bu şekilde iki birliğimi de yönlendiriyorum hemen. Bakın şu an düşman baskın durumda. 40 düşman birliği var. 32 de müttefiklerimiz burada yani. Bizler hep birlikte buradayız. Şimdi ben de dahil olmaya çalışacağım. Şurada hemen bir isim belirleyelim kendimize. Yani birini seçmeye çalışıyorum. Birliklerim de yolda gelmek üzere. Şöyle bir bakacağım rakipler bize doğru geliyor mu diye. Tamam, güzel. Bölge güzel görünüyor. Rakiplerin çoğunluğu şu tarafta bu arada gördüğünüz gibi. Ben de burada konumumu alacağım. Bu emir atölyesinin kapanmasına bakın şöyle 4 dakikalık bir süre kaldı. Burada düşmanları aklayarak puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu hemen şuradaki diğer birliğe saldırıyorum. Bunları böyle temizleyeceğiz işte. Şurada biri geliyor. Şu birliği alt ettikten sonra ona bir saldıracağım. Hemen bir şu birlikten sonra şuradaki fight'tan sonra bir şey kontrol edeceğim. Şuradaki arkadaşa doğru gideceğim. Şurada bir iki tane şey görüyorum. Şuraya gideyim. Şöyle bir bakacağım şu ayrıntılarda gözüküyor mu diye. Burada herhangi bir detay görünmüyor. Yani şeyle ilgili, yükle ilgili herhangi bir detay görünmüyor. Kazanıyorsam eğer orada birikiyor diye düşündüm ama öyle bir seçenek yok şu anda. Şöyle şuradaki Ramses'i de alalım. Şuradan devam edelim. Bu biraz sağlanmış galiba. 180K birliği var. Evet. Neymiş bu ya böyle? Bu bölgede aslında bir birliğinizi fight'lara sokup diğer birliğinizle mücadele etmeye devam edebilirsiniz gibime geldi. Çünkü bakın şu an mesela ben içeriden çıkmış oldum. İki birliğim de öldüğü için. Tek birlikte fight edip tek birlikte alanda kalmakta fayda var gibime geldi. Şöyle hemen kişisel puanıma bakacağım arkadaşlar. Bakın savaş ile aldığım puan burada. Yani savaşta çok daha hızlı bir şekilde puan elde edebiliyorsunuz. Savaşmanızın faydası var. Bakın burada ciddi bir yoğunluk oluştu şu anda. 50'ye 12 52'ye 21 kişilik bir birlikleri kaldı ve şu an 6 saniye var buradaki işgalin tamamlanmasına. İşgal tamamlandıktan sonra ne yaşandığını göstereceğim.
Sanırım bir işgal tamamlandı şu anda. 15 dakikalık yeni bir süreç açıldı. Şuraya bakıyorum, bu her işgal tamamlandığında mı gelecek diye ama buraya herhangi bir emir atölyesi puanı gelmedi şu anda. Bakın bulunduğunuz alanda birliklerinizi arttırdıkça yüzdelerini saniye başına aldığınız hız yüzdesini arttırabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim şu an 50 üstüne çıktı. Şu birliğim şurada kalsın abi. Ben şu anda, süvari birliğim daha etkili olduğu için süvariyle devam edeceğim. Şöyle bakıyorum pek de biri kalmadı gibi ama, biz yine de burayı temizlemeye devam edelim. Bakın farklı bir şey gördüm şu an. Rakipten biri sadece tek bir birlik göndermiş. Yani birliğinin içinde tek adet asker barındırarak göndermiş. Böyle şeyler de yapılabilir. Neden olmasın? Sonuçta alanda bir kişi barındırmak önemli olan. Buradan hasar alıyorum şu anda. Ciddi hasar alıyorum hem de. Bırak beni artık. Olmadı. Burayı bayağı bir savunduk. Farkındaysanız 7 birlik falan kaldı rakipten içeride. Şöyle göstereyim sizlere. 4 birlik kadar kaldı. Bu süreç bu şekilde devam edecek arkadaşlar ve buranın sonunda belirli puanlar toplayacağız. Biz bu etkinlik dahilinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emir Atölyesi işgalde bu şekilde burada savaşarak ve de bu alanda bulunarak puanlar kazanabilirsiniz. Şimdi Era 31'deki hesabıma geçeceğim için videoyu burada kapatmam gerekiyor dostlarım. Sadece bu anı birlikte yaşayalım istedim. Bakın şöyle puanlarımı da gösteriyorum. Burada savaşarak çok daha hızlı bir şekilde puan kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Savaşta etkili olursanız çok daha fazla puanlar elde edersiniz diye düşünüyorum. Sanıyorum ki Emir Atölyesi puanları işgal tamamlandıktan sonra görünecek diye düşünüyorum. Yani bir saatlik süre bittikten sonra burada Emir Atölyesi puanlarımızı da görebileceğiz dostlar. Canlar özetleyecek olursak 2, 3 ve 4. günde toplamlarımızı yapıyoruz. UTC saat 4 ve 16'da emir atölyeleri etrafında savaşımızı veriyoruz. O alanlarda bulunarak savaşlarımızı veriyoruz ve daha sonra 4 krallığa göre birinci sıraya yerleşip 5. günde seçim hakkına sahip oluyoruz. 6. günde ise öz rafinerilerin etrafında hem toplama yapıyoruz hem de savaşımızı veriyoruz ve bu yeri az önce de söylediğim gibi biz belirliyoruz. Arkadaşlar ilkel çatışma süreci tam anlamıyla bu şekilde. Bir de simya kara borsası olacak. Oradan da ödüllerimizi toplayacağız. Dostlarım size bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım iyi bir rehber video olmuştur. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, taktikle kalın.